Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Kaan Bilge. Kaan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bizler deyiz hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çağımızın tabii en büyük sorunlarından bir tanesi obezite. Ülkemizde de çok inanılmaz derecede yaygın. Neredeyse 3 kişiden birisi obez diyorlar. Nedir hocam bu obezitenin tanımı nedir, kriterleri nedir? Biraz bahseder misiniz? Obezite, vücut kitlesinin vücut sağlığını etkileyecek kadar yüksek olması ve sağlığını bozacak kadar kötü durumda olmasıdır. Aslında aşırı kiloluluk halinde obezite arasındaki ayrımı şöyle yapabiliriz. Bunun bir objektif kriteri olması lazım. Kriterlerimiz şu, kilonun boyun karesine bölümü 30'un üstünde ise bir insana biz obez diyebiliriz, bir hastaya. Buradan sonra artık riskler katlanarak artmakta. Bu objektif kriteri dediğim gibi beden kitle indeksi dediğimiz kilonun boyun karesine bölümüdür. Peki bunun dışında bir kriter olabilir mi? Mesela kadınlar için, erkekler için ayrı mı, çocuklar için ayrı mı? Bu yok, bu erişkinler için bu beden kitle indeksini kullanıyoruz. 30'un üzerinde olması obezite. Normal değeri 18-25 arasıdır. 30 üstü obezite, 40 üstü morbid obezite kabul edilir. Bunlarla ilgili sadece ameliyat yapma bizim ameliyat endikasyonlarımız değiştiren durumlar şöyle olurdu. 40 üzeri ameliyatla eğer diyete ve spora rağmen tedavi göremiyorsa ameliyat gerekir. 35 üstü ise ek hastalık varlığında diyabet, tansiyon gibi varlıklarda ameliyat indikasyonumuz vardı. Ama şimdi son yayınlanan dünyada bilimsel çalışmalarda artık yavaş yavaş bu beden kitle indeksi kriterlerimiz de düşmeye başladı. 30'un üzerinde de ameliyat düşünülmektedir artık. Evet. Hocam peki obezite sadece estetik bir sorun mudur? Yani bunu sadece estetik olarak mı değerlendirmeliyiz yoksa sağlığımızı tehdit eden bir durum mudur? Bunun için biz neler yapmalıyız? Obezite kesinlikle bir hastalıktır. Öncelikle insanların duygusal ve psikiyatrik durumunu etkileyen, daha sonrasında endokrin ve metabolik olarak etkileyen kötü bir hastalıktır. Bunun tedavi mutlaka edilmesi gerekir. Burada ön planda tabii biz hastalarımıza her zaman şunu söylüyoruz. Diyet ve düzenli spor yaptınız mı? Kilo vermeye normal yollarla çalıştınız mı? Bunlar yapıldıysa, verildiyse gerçekten cerrahi ertelenebilir veya ihtiyaç duyulmayabilir. Ama bunlara rağmen bir sonuç alınamadıysa mutlaka cerrahi düşürülmelidir. Evet, çok fazla duyuyoruz çünkü diyet yapıyorum, spor yapıyorum, Evet. ona rağmen veremiyorum. Kilo vermek gerçekten için. zor bir süreç. Yani kolay bir şey değil. İnsanlar yeri gelip 5-10 kiloyu bile çok uzun diyetlerle ve çok zor verebiliyor veya verse bile kalıcı olamayabiliyor. Bizim burada amacımız hastaya acı çektirmeden kilo verdirmek, açlık yaşatmadan mümkün olduğunca kilo kaybı sağlamak, var olan ek hastalıklarını da tedavi edebilmek ve sonrasında da tekrar kilo alımını engelleyebilmek. Yani sağlıklı ve kalıcı olması, Evet, sağlamak kalıcı olması da burada çok önemli. Evet. Peki obezite cerrahisi adı altında yapılan ameliyat türleri nelerdir? Yani bu tek bir ameliyat mı yoksa farklı çeşitli ameliyatlar mı yapılıyor? Süreç nasıl ilerliyor? Hastalar ne kadar süre içerisinde kilo verebiliyorlar? Biraz bahseder misiniz? Tabii. Şöyle, bu aslında kabaca ikiye ayrılıyor. Birincisi emilim azaltıcı yöntemler. İkincisi de hacim kısıtlayıcı yöntemler. Hacim kısıtlayıcı yöntemlerimiz içinde dünyada da en çok yapılan, ülkemizde de çok bilinen tüp mide ameliyatı dediğimiz gastric sleeve ameliyatı. Midenin tüp şeklinde bırakılması. İkinci olarak da emilim azaltıcı yöntemlere bypasslara örnek verebiliriz. Burada mide ile ince bağırsağın belli bölümünü birleştirerek aslında ince bağırsağın bir bölümünü bypass ederek bazı hormonların daha sağlıklı çalışmasını sağlayarak daha çok diyabet gibi hastalıklara tedavi olabilmekteyiz. Burada kilo verme süreci ortalama 1,5-2 yıla kadar devam edebiliyor. Tüp midede mevcut kilonun %50-60'ının kaybı hedeflenebilir. Bypasslarda bu bir tık daha fazla, %60 veya 70'e kadar hedeflenebilir. Tabii burada ek hastalık varlığı da çok önemli. Diyabet gibi hastalıklarda bypass'ı eğer dirençli diyabet varlığında tabii ki tüp mide de buna fayda sağlayabiliyor ama bypass seçeneğini düşünebiliriz. Tamamen hastanın mevcut durumu, mevcut kilosu, ek hastalıkları ve hastanın da ne istediği ve bizim de hastaya daha az riskle hangi ameliyat yapabileceğimiz bunlar bütün kriterler. Bunları hepsini masaya koyup hastayla beraber ortak bir karar veriyoruz. Peki hocam, tabii sağlık ön planda burada elbette ama şimdi insanlar birazcık da görüntümde, görselliğimde düzgün olsun istiyor. Onu da bozmak istemiyorlar. Bu doğrultuda sizin bir tedavi yönteminiz var, işsiz Evet. obezite cerrahisi adı altında. Bunun yöntem nedir? Kimler için uygulanabilir? İşsiz obezite cerrahisi aslında tek port, single port, tek delikten yapılan obezite cerrahisidir. Evet, dünyada birçok yerde yapılıyor ama sıklığı hala çok fazla değil. Çünkü teknik olarak zor bir işlem. Burada biz sadece göbekten bir kesiyle, 2 veya 3 santimlik bir kesiyle özel bir trokar, özel bir malzeme yardımıyla
bu ameliyatı gerçekleştirebiliyoruz. Bu ameliyat tabii teknik olarak cerrah için zor. Burada tecrübe önemli. Tabii ki de burada kriterlerimiz şöyle oluyor. Çok aşırı kilolu, yani beden kitle indeksi çok yüksek hastalarda bu ameliyatın sağlıklı şekilde bitirilemeyeceği ihtimaline karşı mutlaka biz öncelikle beden kitle indeksinin daha düşük olduğu, karaciğer boyutunun daha küçük olduğu, ameliyatın teknik olarak altın standart, dünyadaki altın standarda göre gerçekleşeceği, ki bu ne demek? Midenin açlık salgılayan fundus bölümü dediğimiz, bizim için hem daha sonrasında kilo almamızı da, hastamızın kilo almasını engelleyecek bölümün tam olarak çıkarılabileceği hastalarda tercih ediyoruz. Yine hastamız özellikle bu konuda bir estetik kaygısı varsa, çünkü normal ameliyatta, tüp mide ameliyatı için konuşursak 3 veya 4 delikten yapıyoruz. 3 veya 4 iz demek bu. Hastamın özel bir durumu olabilir, özel bir işi olabilir, mevcut mesleki bir durum olabilir. Hasta da uygunsa, hasta bu süreci sağlıklı tamamlayabileceğini düşünüyorsak, biz izsiz, yani tek delikten olan, göbekten yapılan ameliyatı tercih edebiliyoruz. Tabii bu şu demek değildir ki biz böyle başladık ameliyata, bu ameliyat kesinlikle böyle bir şey, böyle bir durumla bitecek. Bu da olmaz, sağlık için uygun olmaz. Eğer ameliyatta riskli bir duruma görürsek biz normal şeklimize dönebiliyoruz. Ameliyat esnasında Tabii normal sistem değiştirilebiliyor. Evet, aynen. Peki obezite cerrahisi dışında bir de balon ve botoks yöntemleri var. Mideye botoks uygulaması, ki bunlar da zaman zaman sosyal medyada bir sürü örneklerini görüyoruz. Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Bunlar ne efekt veriyor? Neden bunları yapıyorsunuz? Kimlere bunlar yapılabiliyor? Her iki yöntemde evet gerçekten çok sık kullandığımız yöntemler. Burada balon yöntemi biraz daha fazla kullanıyoruz. İkisi arasındaki kıyaslamayı şöyle yapabilirim. Öncelikle hangi hastalarda bunu tercih ediyoruz? Bir, obezite cerrahisi olamayacak, ek hastalığı olan hastalar, ameliyattan korkan hastalar, ameliyat istemeyen hastalar. Bu bir başlıca büyük bir kriter. İkincisi, beden kitle indeksi 40-45 üzeri olan, yani botoks ve balona rağmen efektif tedavi alamayacak hastalarda, aslında cerrahinin en diki olduğu hastalarda bu yöntemi tercih edebiliriz. Üçüncü olarak da bu yöntemler bazen şöyle, hasta mesela ben 100 kiloyum ve biz tüp mide yaparsak biz 50-60 kiloları hedefleyebiliriz. Ben 20 kilo vermek istiyorum ya da 10 kilo vermek istiyorum derse, bunda tabii ki de cerrahi uygun bir seçenek değil. Çünkü biz sadece 10-20 kiloluk bir ameliyat yapamayız. Bunu yaptığımız zaman hastanın ameliyatında rutin olan işlemimizi yapmamış oluruz ki bu hasta için risk yaratır. Biz bu hastalarda balon veya botoksu tercih edebiliriz. Botoksta ortalama 10-15 kilo arasında bir kilo kaybı hedeflenebilir. Balonda bu 6 aylık veya 12 aylık olduğuna göre de değişen 20-30 kiloya varan bir kilo kaybı hedeflenebilir. Her iki yöntemde riskler olarak ve komplikasyon olarak çok düşük risklere sahip. Dediğim kriterlere göre hasta cerrahi veya bunları tercih edebilir ama bunlarla da çok etkili tedavi alan hastalarımız mevcut. Peki botoks tedavisi bir defa mı yapıyorsunuz, yoksa defalarca tekrarlanabiliyor mu? 3 defaya kadar yapabiliriz ve botoks normal insanlar bilebileceği şekilde yüzlerimize yaptığımız botoks gibi en fazla 6 aya kadar olan bir etkinliği mevcut. Maksimum 3. ve 4. ayda maksimum etkisini sağlayabilir. 6 ay aralıklarla 3 kez denenebilir ama 3 kez denenmesine rağmen hasta verimli sonuç alamadıysa tekrar etmeye gerek yoktur. Peki balon tedavisinde şimdi 6 aylık balonlar var, yıllık balonlar var, bir de yutulabilir balonlar var biliyorsunuz. Evet. Biraz da bu karşılaştırmalardan bahseder misiniz? Burada en rahat olan hasta için tabii ki de yutulabilir balon. Yutulabilir balonda hasta hiçbir şekilde bir anestezi, bir sedasyon, uyku hali almadan oturur pozisyonda bir suyla içerek, bunu midesine yerleştirerek film eşliğinde hasta tamamen 5 dakika, 10 dakika sonra bile yürüyerek gayet bütün hayatına devam edebilir. 6 aylık ve 12 aylık balonlar uyutularak endoskopi eşliğinde yapılan işlemlerdir. Burada 6 aylık balonu küçük bir top şeklinde düşünebiliriz. Biz havalı veya sıvı olan şekilde biz endoskopi ile midenin içine girerek önce mideye bakarak midede bunu engelleyecek bir ülser, bir reflü, bir fıtık durumu olup olmadığını kontrol ederek önce 6 aylık balonu şişirebiliriz. Bu 6 aylık balonları şişirdiğimiz zaman bu artık 6 aya kadar hacmi aynı kalacaktır. Yani bizim artık müdahale etme şansımız kalmıyor. Ama 12 aylık balonda şöyle bir avantajımız var. Hastaya biz 500 cc, yani bir su şişesinin top halini düşünelim. Biz bu şekilde mideye yerleştirdik. Hasta ilk ay 10 kilo verdi. İkinci ay 7 kilo verdi. Üçüncü ay 3 kilo verdi. Dördüncü ay durdu kilo vermesi. Biz burada tekrar endoskopi yaparak balonu biraz daha şişirebiliriz belli ölçülerde ve kilo kaybını 1 yıla kadar yayabiliriz. Veya hasta çok kilo verdi, bunu biraz yavaşlatmak istiyor.
Biz yine endoskopi eşliğinde, ki 5 dakikalık bir sedasyon demek bu, 5 dakikalık bir uyku hali demek. Sıvıyı biraz azaltıp kilo verme sürecini biraz yavaşlatabiliriz. Bunu da yine hastamızla konuşarak, beraber karar vererek yürütebiliriz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz Ben bilgiler teşekkür için. ederim. Teşekkür ederiz Sağ hocam. olun. Bugünkü program konumuz genel cerrahi uzmanı operatör doktor Kaan Bilge'ydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.